Özkan Binol, önce reklamcı, oradan başlayalım. Gazeteci, radyocu, yani birçok farklı gömleklerim ve kimliklerim var açıkçası. Ama profesyonel olarak reklamcılık yapıyorum yaklaşık 35 yıldır. Ve Türkiye'nin en önde gelen reklam ajanslarında çalıştım. G. Walter Thompson, McCann Erickson, Publicis Bold gibi. Daha sonra da Sabah grubuna geçip orada yaklaşık 18 yıl çalıştım. Ve orada başkan yardımcısı olarak emekli oldum. Daha bu kapıdan çıktığımda kendi ajansımın kapısı açılmıştı. Şu anda da Video Brand Communication ajansında sahip. İstanbul tek kelimeyle aşkım, yani en büyük aşkım İstanbul diyebilirim. Hani herkes bu kelimeyi kullanabilir ama neden aşkım? Bir, en çok yaşamak istediğim yerdi ve hayatım boyunca yaşamayı arzu ettiğim yer. Emekli olduğumda ya da hani yaşım ilerlediğinde İstanbul'dan ayrılmayı hiç planlamadım. Planlamıyorum da açıkçası. Hani sağa sola muhakkak yılın dönemlerine gidip kalıyorum. Ama hep İstanbul büyük bir çekim gücüne sahip olduğu için beni hep çağırıyor. Niçin çağırıyor? Çünkü İstanbul'un bir ruhu var. Ruhu olan şehirlerden bir tanesi. Çok köklü bir geçmişi var. Baktığınızda 3 tane büyük dünya tarihine yön vermiş imparatorluğa ev sahipliği yapmış bir kent burası. Yani bir tarafta Roma kalıntılarını görürken diğer tarafta karşınıza Bizans çıkıyor. Sonra bir bakıyoruz ki şahane mimarisiyle Mimar Sinan biz buradayız Osmanlı olarak diyor. O yüzden hani bunun yanı sıra yani bu kadar tarih kokan bir şehir aynı zamanda çok da modern bir şehir. Yani kozmopolit, evet. Metropol, evet. Tarih, evet. Hani artısı ve eksisi dersek bence artıları çok daha fazla bir şehir. Gençliğimin geçtiği İstanbul'dan size bahsedebilirim. Masumdu, fakirdi. Fakirdi o zaman İstanbul. Bu kadar çok gösterişli mekanlar, marka restoranlar falan yoktu. Biz İstiklal'e geldiğimiz zaman ya Sütçü'ye giderdik. Orada sosis yerdik. İşte biz bayrana falan yetişemedik tabii ki Markiz'e. Onlar Osmanlı dönemindeki pastanelerdi. Atatürk Kültür Merkezi bizim için çok önemliydi. O dönemde çok yurt dışından Türkiye'ye sanatçı gelmez bizim gençliğimizde. İstanbul Kültür Sanat Vakfı çok önemliydi. Çünkü İstanbul Kültür Sanat Vakfı sinema film festivalini yapıyordu, klasik müzik festivalini yapıyordu ve arada da jazz festivali yaptığında da çok popüler isimleri getiriyorlardı. Tabii veteran kıvamında isimler geliyordu. Yani artık emekli olmuş ama işte Roberto Flack emekli olmuş ama bizim paramız ancak onun emekliliğine yetmiş. Olsun biz yine gidip bir efsaneyi dinleyebiliyorduk. İşte Tanita Tikaranlar falan geldi ondan sonra. Bunlar tabii o zaman için büyük işlerdi. Sonra yaşım biraz daha büyüdü. Sonra İstanbul değişti. Sonra işin içine markalar, sponsorluklar girdi. Çok da iyi oldu aslında. Yani markaların sponsorluk yapması bizim dünyamızı zenginleştirdi. Ne oldu mesela? İşte Pepsi sponsor oldu. Madonna geldi, Michael Jackson geldi. Guns N' Roses'dan Metallica'ya, Sting'e kadar biz dünyanın devlerini İstanbul'da Beşiktaş Stadyumunda izleme şansını elde ettik. Tabii bunda reklamcıların büyük desteği oldu. İşte uluslararası anlaşmalar vesaire. Tabii Ahmet San'ı da buradan anmak isterim. Bu konserlerin babası Ahmet San'dır. Çok büyük mücadele etmiştir. Bazı isimler vardır ki İstanbul'un ufkunu genişletmek için hani gönüllüdür. Yani evet Ahmet San profesyonelce yapmıştır bu işleri ama bir taraftan da gönüllülük de vardır bu işlerin içinde. Ulaşım o zaman bizim için çok zordu diyeyim çünkü deniz yolları bu kadar çok her yere sefer yapmıyordu. Metromuz yoktu, Marmara'mız yoktu. Yani sadece belediye otobüsleri vardı. Hatta hiç unutmuyorum. O zaman Bağdat Caddesi'nde oturuyordum. Bir saatte ben karşıdan rahat otobüsle Caddebostan'da, Şaşkın Bakkal'dan Levent'e gelebiliyordum. O devasa işte kuleler yoktu. Kulelerin gelmesiyle İstanbul'da değişmeye başladı.
Mekanlar var. Mesela Hayal Kahvesi'ni çok özlerim. Çünkü Hayal Kahvesi'nde İstiklal Caddesi'nde Mojo vardı. Orayı çok özlerim. Çanga vardı İstiklal Caddesi'nde sıra sergilerde ve Türkiye'nin ilk açık mutfak konseptini yaratmış bir yerdi. Orayı çok özlerim. İstiklal Caddesi'nin kendisini çok özlerim. Çünkü şu anki İstiklal Caddesi ile bizim gençliğimizdeki İstiklal Caddesi bambaşkaydı. Mesela Emek Sineması'nda film izlemeyi çok özledim. Sinemalar kapandı pandemiden sonra. İstiklal'de benim hani doğru dürüst gidip de film izleyebildiğim bir sinema kalmadı. Artık AVM'lere geçti sinema işi. O AVM'lerden de ben çok hoşlaşmıyorum. Ama mecburen gidiyorum. Kaliteli yerde film seyredebilmek için. Özlediğim lezzetler, safran vardı mesela o zaman. Hem vegandı, hani şeydi böyle ilk Ayvalık'tan ve ona benzeyen yerlerden zeytinyağı, zeytin, peynir vesaire getiren ilk mekanlardan bir tanesiydi. Bir de zencefil vardı İstiklal'in girişinde. Yani oralar bizim mutlaka uğradığımız yerlerdi yemek yemek için. Evet, trafik problem. Ama ne oluyor? İşte çözümü buluyorsun ya deniz yolları ya metro vesaire. Şimdi artık her yere ulaşabiliyorsunuz rahatlıkla. Mesela ben bunun için en güzel çözümü evimle ofisi aynı semte taşıyarak buldum. Artık evimden ofise 5 dakika elimde kahveyle yürüyerek gelip gidiyorum. Herkese de bunu tavsiye ederim. Avantajlarına gelince bir kere kültürel olarak çok zengin bir şehir. Yani şu an Avrupa'ya gidin inanın bizim kadar perde açan gösteri, konser, tiyatro vesaire falan yok yani. Bizde bu çok daha fazlası var. Bunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çeşitlilik çok fazla bizde. Hani bu multicultural dediğimiz çok farklı kültürlerin bir arada olması. Ben mesela bu evet göçmenlerin ya da bu gelenlerden evet çok kalabalıklar, onların kültürü biraz farklı bizden ama zamanla onlar da uyum sağlayınca bize zenginlik katacaklarını düşünüyorum. Onun dışında işte eğer Orta Doğu mutfağı istiyorsanız Aksaray'a gidin. İstediğiniz yerde istediğiniz mutfağı yiyebilirsiniz. İstiklal'e çıkın. Otantik diye bir yer var mesela. Anadolu'nun her türlü işte Antep'in yuvalamasını da yapıyorlar. Bir pizzacıya gidin. Pizza var. Size İtalya'yı getirsin. Hani damak tadı olarak bakarsak. Boğaz'a gidin. Şöyle bir derin nefes alın. Kız Kulesi'ne bakarken şu anda Galata'dayız. Galata'nın muhteşemliğine bakarken bir geçmişi Cenevizleri düşünün. Ne bileyim bir Ayasofya'ya gittiğinizde dünyanın en önemli sanat eseri ve en önemli mimari yapısının içerisinde gezerken tarihin içinde kaybolun. Topkapı'ya girdiğinizde karşınıza her an ne bileyim Hürrem Sultan çıkıverecekmiş gibi işte Kaşıkçı elması orada görünce zaten büyüleniyorsunuz. Bütün bunlar olurken yolunuz Karaköy'e düştü. Tophane'ye Amire'ye girdiniz. Şu anda Beymen'in 50. yıl sergisi var Golden Opulence. Bir giriyorsunuz ki içeriye Valentino'dan işte Alexander McQueen'e kadar dünyayı lüksünü yöneten en ünlü markalar bizim Beymen'in 50. yılının için yaptığı özel eser diyeceğim çünkü onlar eser statüsünde o kıyafetler. Onlar da sizi selamlıyorlar. Zaten Atatürk Kültür Merkezi'nde dünyanın en ünlü eserlerini sahneye koyuyorlar. Gidin Gisele'i seyredin mesela. O yüzden hani İstanbul'un ne avantajı var? İş imkanı derseniz parayı ancak burada kazanırsınız. Çünkü İstanbul'un bu lafın altını çizerim ve çok da severim. Taşı toprağı altın çok doğru bir laf. Gerçekten. Sebat edip çalışırsanız, belli bir disiplinde kendinize yatırım yaparsanız o taşı altına çevirebilirsiniz. Hayır, hiç bakıp gidesim olmadı. Gitmeyi de hiç düşünmüyorum. Ama hani buraya kendine ait hissetmeyenler giderse şehir biraz nefes alır. Onu buradan gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çok güzel bir slogan vardı. Gelecekte bir gün gelecek diyordu. Sigorta reklamıydı bu. Gelecekte bir gün gelecek.
O zaman da diyecekler ki ah 2023'te İstanbul ne kadar güzeldi. O yüzden bence günümüzü yaşamak lazım. Her güne göre İstanbul gerçekten çok güzel bir şehir. O yüzden de öyle çok geçmiş nostaljisi yapmıyorum. Ah İstiklal çok güzeldi. Tamam ama İstiklal'in yanı sıra alternatif birçok, mesela Karaköy eskiden bizim girebildiğimiz yerler değildi. Tophane ve civarında ona göre bir profil vardı. Galata, biz hiçbir zaman mesela gençliğimizde biz, sizin yaşlarınızdayken Galatasaray'a kadar yürürdük. Orada biterdi bizim için. Biz oradan sonra dönerdik. Galata şu anda İstanbul'un en kalbinin attığı yerlerden bir tanesi. Ya burada mesela hem geçmişin ruhunu yaşarken bugünü de yaşıyorsunuz. Çünkü çok güzel, mesela Barnatan diye bir metruk bina vardı, Barnatan ailesine ait, eski bankerlerden. Çok uzun süren bir restorasyondan sonra çok güzel bir otel ve restoran haline getirildi. İstanbul Beyefendisi başta kendisi olmak üzere kendisine, çevresine, İstanbul'a, doğaya, herkese kibar davranan birisidir. Oturmayı kalkmayı bilir, efendim görgüyü bilir, adabı bilir. İstanbul Beyefendisi ve hanımefendisi dediğimde güzel Türkçe konuşan insan akla gelir en başta. Çünkü Türkiye'nin telaffuzu İstanbul Türkçesidir bildiğiniz gibi. O yüzden de onlardan bazı kelimeler nasıl telaffuz edilir bile öğrenebilirsiniz onların konuşma şeklinden rahatlıkla. Ben reklamcılık yaptığım için biz biraz daha dönemimizin önünde yaşayan insanlarız. Çok fazla dünyayı gezdiğimiz için bu bizim için çok sorun olan şeyler değil. Bizim işimiz zaten reklamcılık yaptığımız için ve basın dünyasında olduğu için tamamen yaşam şekli bu. Sabah şu saatte geldik, akşam şu saatte gittik diye bir dünyamız yok. Mesela biz kapatıyoruz, ekiple beraber işte Zülfaris'e gittik, gezdik. Basın gösterimi oluyor, sinemaya gidiyoruz, film izliyoruz. Ondan sonra gidip tekrar çalışıyoruz. Ya da ayrılıyoruz, herkes evde çalışıyor. Çok ihtiyaç olursa bilgisayarları açıp Zoom üstünden bir toplantı yapıyoruz. Müşterilerimizle de böyleyiz. Müşterilerimiz buraya özellikle gelmek istiyorlar. Çünkü farklı yerlerde hem farklı lezzetler tadıyorlar. Sonra mutlaka onun ucuna bir de sergi bağlıyoruz, sergi geziyoruz. O yüzden hani bizim dünyamız bizimle çalışanlara çok renkli geliyor. Binbir Gece Masalları'nın Şehrazatı sanki İstanbul'u anlatıyor diye başlarım önce. Çünkü Topkapı'yı gezdikten sonra Pandeli'de yenecek yemek, efendim Kapalı Çarşı'yı gezdince diyorsun ki bak James Bond'un tepesinde koşuyordu ve işte Skyfall filminin bir kısmı burada çekildi diye rahatlıkla anlatabiliyorsun. Oradan modern hayat isteyenlere bir zorluğa götürebiliyorsun. Oradaki performans merkezlerinde oturup bir şeyler izleyip bir şeyler içebiliyorsun. Boğaz'a götürüyorsun Bebek başlı başına. Burası İstanbul'un en özel yeri diyebileceğimiz yerlerden bir tanesi. En önemlisi bir günde 2 kıtaya gidip geliyorsun. Yani Avrupa, Asya, Asya, Avrupa. Bunu anlattığım zaman ben yabancı arkadaşlarıma büyüleniyorlar. Ve köprüden geçerken de büyük bir gururla işte Asya'ya hoş geldiniz diyorum ve onlar çok mutlu oluyorlar. İstanbul işte bu güzellikleri sağlıyor. İstanbul Kız Kulesi var ya, işte o Kız Kulesi'ndeki sevgisini bekleyen kız diyebilirim rahatlıkla. Çünkü burası en sevdiğim yerlerden bir tanesi. Hatta o kadar aşık oldum ki Galata'ya, evime de buraya taşıdım. Bunun temel sebebi burada daha fazla vakit geçirebilmek için. Çünkü her yer tarih kokuyor burada. Ama o tarihin içinde modernite de var. Ben ruhu olan semtleri ve şehirleri seviyorum. İstanbul'da yaşama kararımın temel sebebi bana çok fazla zenginlik sağladı her anlamda, özellikle kültürel anlamda. Benim gelişmemde olağanüstü büyük katkısı var. Tabii ilk tavsiye edeceğim yer Ayasofya olacaktır. Muhakkak görmek lazım. Ayasofya ile bağlantılı olarak Sultanahmet Meydanı,
büyük ada ya da adalar diyeyim, adaların tamamı. Hangi adayı tercih ederseniz ama hani hepsini ayrı güzel, hepsini ayrı ayrı gezmek lazım. Bir de Galata Kulesi. Hacı Abdullah diyeceğim önce. Osmanlı mutfağına sahip orası. Pandeli restoran var. Eminönü'nde, Mısır Çarşısı'nın içinde. Atatürk'ün de gidip yemek yediği yerlerden bir tanesi. Yani bir de Cix bir yer tavsiye edeyim. Shashoni, o da Soho Club'ın içinde çok güzel bir İtalyan restoranı. İstanbul'da yaşayanlara önerim şu: asla evde oturmayın. Hiçbir şekilde evde oturmayın. En önemli altın önerim bu olur. Çünkü İstanbul bir insanın sahip olabileceği en önemli hazine bence. Bunu nasıl kullandığınız önemli. Diyelim ki hiç bir programınız yok. Girin kitap kafeli yerlerden bir tanesine. Biraz kitapları koklayın. Merak ettiğiniz bir şey varsa alın. Bir kahve alın. İşte alın size şahane bir gün yani. Şimdi Sabah gazetesinde çalıştığım yıllar telefon çaldı. İşte genel yayın yönetmeni dedi ki, Orhan Bey'le oturuyoruz biz dedi, Özkan dedi, sen ekip hazırla. Cuma günü dedi adaya gidip dedi reklam filmi çekeceksiniz. Şimdi, Orhan kim Orhan diyorum. İçimden tamam tabii ki dedim. Hangi Orhan'dan bahsediyoruz diye şöyle bir hani sordum. Orhan Pamuk karşında yemek yiyoruz dedi. Aa tamam, çok selamlarımı iletin lütfen dedim. Onun dedi numarasını atacağım dedi. O organizasyon yapacak. Sedef Adası'na belli saatlerde günde 2 ya da 3 defa vapur gidiyormuş. Artık sen kalanını halledersin dedi. Tamam deyip kapattım. Ondan sonra ben şaşkınım. Bir dakika ya, biz bugün çarşamba, Cuma günü Orhan Pamuk'ta reklam filmi çekeceğiz. Hay hay. Ekibi hemen ayarladım. Şu lazım, bu lazım. Sonra akşam Soran Bey'le haberleştik. Masumiyet Müzesi kitabı çıkacak. Çıkmadan önce de Sabah gazetesinde cumartesi, pazar içinden farklı sayfaları tam sayfa yayınlayacaklar ve bir de röportaj çıkacak Orhan Pamuk'la. Ve şeyi de yeni almıştı. Nobel'i de yeni aldığı yıl. Tabii çok heyecanlandık ekip olarak. Ondan sonra biz sabah tabii uyuyamadık. Erkenden kalktık. Bütün ekip buluştuk. Ve Sedef Adası'nın vapuruna bindik. Ben de mesaj attım. Orhan Bey, adaya yaklaşıyor vapur. Hani biri bizi alacak mı diye. Çünkü Sedef Adası'nda indiğiniz zaman evlere geçiş yoktur. Mutlaka evlerden biri gelip sizi alıp içeriye sokabilir. Ya da bir sahil var. Gidip hani orada yüzüp yemek yiyip dönebilirsiniz. Şimdi indik daha doğrusu. Karşıda biri var beyaz saçlı falan. Aa dedim, birini göndermiş. Gittim. Abi baktım Orhan Pamuk gelmiş bize. Şimdi hakikaten yani Nobel'li yazar, Nobel'i yeni almış. Yani Orhan Pamuk bizi karşılamaya geliyor. Çok mahcup oldu bence. Çok mahcup oldu, birini gönderseydiniz. Yok olur mu öyle şey falan diye. Çok son derece mütevazi davranıp bizi aldı ve evine götürdü. Sonra biz tabii evde şeylere baktık. Hani nerede çekim yapabiliriz? Hani neresi daha uygun görüntü verir falan diye. Metinle yazmıştık. Biraz onun üzerinden de bir beraber geçtik. Dedim kıyafetler. Aa dedi Özkan Beyciğim dedi, benim dedi yatak odama gidelim o zaman dedi. Kıyafetleri seçin. Ve çok özel bir yere girdim. Yani Orhan Pamuk'un çalışma odası ve onun içinde kapısı açıldığında geçilen bir yatak odası var. Bir tek ricam var dedim. Hiç giymediğiniz kıyafetler hangisiyse ben hani çok hani özel bir şey bu. Dolabınızı ben açmayayım. Siz bana dolaptan giymediğiniz kıyafetleri getirin dedim. Ondan sonra tamam dedi. Açtı. 3 tane işte kıyafet getirdi falan. İçinden seçtik ona en uygun olanları. Hani tavsiye iyi görüntü verecek olanları. Ama giyilmemiş olması şart. Reklam filminde biliyorsunuz paketi orada açar giydiririz. Ütüler. Giymiş bir şey giydirmeyiz hiçbir zaman. İyi görüntü vermiyor çünkü. Meslek sırrı, böyle söyleyeyim. Sonra ütülettik onları. O sonra bizi önce bir yemek ısmarladı falan. Ondan sonra bak dedi burası çalışma yerim dedi. İşte her gün oturup burada dedi. Oturup yazıyorum dedi. Masumiyet Müzesi çıkmıştı. Ondan sonra kitabının şeylerin eskizlerini gösterdi falan. Sonra çok güzel bir çekim yaptık. Adanın içinde de çeşitli şeyler çektik. Ve Orhan Bey'in orada zamanında çok güzel senaryolar da yazdığını öğrendim. O senaryolardan bahsetti bana. Yani
romancılığının haricinde çok iyi bir sinemacılığı da var. Ama ne yazık ki o senaryolar şu ana kadar ortaya çıkmamış durumda. Keşke ortaya çıksa da o senaryolar film haline dönüşse, ben buradan herkese iletmiş olayım. İstanbul'da çok unutulmaz hatıralarım var. Yine gazetedeyim, telefon çaldı, bir arkadaşım öyle, fotoğrafçı arkadaşım. Özkan dedi, akşama işin var mı dedi. Sen söyle dedim, ona göre iş var ya da yok cevap vereceğim sana. Ya dedi, davetiyem var dedi, Aya Erinli'de Yasmin Levi geldi. Onun konseri var, gelmek ister misin? Aa tabii Ali'cim dedim, memnuniyetle gelirim. Yasmin Levi'yi çok severim ama geldiğini bilmiyordum. Bir etnik müzik festivali varmış ve sahneye çıkıyor kendisi. Abi baktık, biz en öndeyiz protokolde. Oturduk, bir 5-10 dakika sonra konser başladı. Muhteşem bir kadın çıktı sahneye böyle. Söyledikçe devleşti, büyüdü. Ben böyle kaldım. Ondan sonra Ali'ye dedim ki, Ali ayarlıyorsun, ben dedim röportaj yapıyorum Yasmin Levi ile, madem bu kadar aranız iyi. Çünkü Ali onun bütün fotoğraflarını çekiyormuş, CD'lerdeki ve konser afişlerindeki. Ve kadın çok sık Türkiye'ye gelip gidiyormuş. Londra ve İsrail'de, Kudüs'te yaşıyor. Yok, Tel Aviv'de yaşıyor. Ve Türkiye'de ayaklarından bir tanesi. Gelip burada da bazı eserlerini buradaki sanatçılara çaldırıp okuyormuş falan. Sonra Ali bana bu röportajı ayarladı ve biz kaldığı otele gittik benim fotoğrafçımla beraber. İşte merhaba falan. İşte konserden biraz bahsettik. Röportajı yaptım. Ya dedim, sizden bir şey isteyebilir miyim ben dedim. Buyurun dedi. Sezen Aksu'yu tanıyor musunuz dedim. Evet tanıyorum, çok da severim dedi yani şarkılarını. Onun dedim bir tane şarkısı var. Firuze. Müthiş güzel bir şarkı. Ve siz dedim sahneye çıktığında o şarkıda anlatılan kadının sahnedeki haliydiniz. Yani siz o kadar çok benziyorsunuz ki şarkıda anlatılan kadına. Rica ediyorum bu şarkıyı siz de söyleyin ki bütün dünya şarkıyı duysun dedim. Çok teşekkür ederim, dinleyeyim dedi. Hani eğer şeyse, uygunsa tabii ki söylemek isterim dedi. Göndereyim mi ben size dedim CD'yi. Yok, ben bulurum dedi. Bir aradan 3-5 ay geçti. Telefonum çaldı yine. Ali. Özkan ne haber? İyi, senden dedim. Dedi, Yasmin burada stüdyoya girdi dedi. Ama dedi, bir bakalım sürpriz ne okuyor dedi. Firuze'yi mi okuyor yoksa? Evet aynen dedi, Firuze'yi okuyor ve senin soyadını istedi dedi. CD'nin kartotekstine senin adını soyadını yazacaklarmış, teşekkür için. Şaka yapıyorsun dedim. Ondan sonra yok yapmıyorum, gerçekten çok aşık olmuş şarkıya ve okuyor dedi. Ondan sonra hakikaten albümde Firuze çıktı ve çok da beğenildi. Bu sefer tanıtım konserine geldi. Suada'da yaptılar, Galatasaray Adası'nda. Gittik, sarıldı bu bana. Şimdi benim öyle bir samimiyetim yok, çok şaşırdım filan. Başka şarkı yok mu dedi. Dedim o bir taneydi, başka şarkı yok. Yani aklıma gelirse sana söylerim ama o bir taneydi. Ve kadın onu bütün dünyada her yerde repertuardan eksik etmemiş. Ve arada hep selam gönderir. Ben de arada ona selam gönderirim. Buradan da sevgili Yasmin Levi'ye çok selam olsun. Rahmetli dedem, babamın babası, son padişah Vahdettin'in koruma askerlerinden bir tanesiydi. Dolmabahçe Sarayı'nda yaşamış. Onun bir mangası varmış Sultan Vahdettin'in. O 12 kişilik manganın içerisinde benim dedem yer alıyor. Ve anlatırdı, padişah her cuma başka bir camide namaz kılarmış. Tabii suikast korkusu çok yüksek seviyede. O yüzden de padişah da onlar gibi normal standart asker kıyafeti giyermiş. Ve onu korurlarmış, onların içinde olurmuş ve hangisinin Vahdettin olduğu belli olmazmış. Onu camiye götürürler, cuma namazını hep beraber kılarlar, etrafında yine bu korumaları. Sonra tekrar aynı arabalarla saraya geri dönerlermiş. Dedem tabii İstanbul'da sarayın bozulduğu dönemi de yaşamış birisi. İngilizler buraya ilk geldiğinde işte işgal ediyorlar ve Vahdettin kaçacak artık. Bunların komutanları bu mangayı çağırıyor. Cariyeler var orada. Diyorlar ki beğendiğiniz cariyeleri alın ve karınız yapın. Hemen nikah yapacağız burada. Bunları siz almazsanız tecavüze uğrayacak bunlar padişahın gözdeleri olarak. Ve bütün askerleri orada evlendiriyorlar. Dedemin ilk eşi de bir Osmanlı Sarayı'ndan cariyeydi.
Ve İstanbul'dan kaçıyorlar. Asıl memleket Manisa çünkü. Manisa'ya gidiyorlar ve bu sefer de büyükanne hamile kalıyor. Yunan bu sefer geliyor oraya. Bunlar dağa kaçarken at arabası devriliyor ve karnında bebekle orada vefat ediyor bizim ilk büyükannemiz. O yüzden dedemin İstanbul ve sarayla böyle bir bağlantısı vardı. Böyle de bir acı hikayesi vardı. Sonra bizim büyükannemizle evlenince de bizler dünyaya gelip sonra biz ondan bayrağı aldığımız yerde İstanbul'da devam ettirmeye çalışıyoruz.